Merhaba, ben Öykü. Ben Övgü. Bunu yapmayı ben hep Öykü'ye istiyorum diyorum. Bunları da gösterelim. Bak burada isimlerimiz yazıyor. Bu arada podcast olarak dinleyenler Doğru. görmüyor olabilirler. Evet, isimlerimizin yazılı olduğu kahve kupalarını kaldırıyoruz. 6. bölüme geldik. Madalyonun iki yüzünün 6. bölümünde sizlerleyiz. Geri dönüşleriniz için tekrar teşekkür ederiz. Yeni gelenler için, ki her bölümde yeni katılanlar oluyor aramıza, onlara da hoş geldin diyoruz. Ve kendimizi yine çok kısaca bir tanıtalım. Ben de Öykü'yle çok kısa bir süre önce doktor olduk. Araştırma alanlarımız Uluslararası drama adaptasyonları. benim de yapay zeka ve film yapımı, daha çok teknolojik gelişmelerin sektörü nasıl geliştirdiğine dair de bakıyorum da diyebiliriz Evet. yani. Benimki de yani çok aşırı basitleştirilmiş bir şekilde söylüyorum. Madalyonun iki yüzü programımızda Akademi ve izleyici bakış açılarını bir araya getirdiğimiz sohbet ve inceleme, analiz diyebiliriz aslında yaptığımız şeye. bu bölümümüzün konusunu Öykü yine çok güzel buldu. Evet. Ben düşünüyordum, şimdi her bölümde bizden taşacak bu denizle ilgili bir yorum bekliyorsunuz. Biz de izlediğimiz için seve seve yapıyoruz bu yorumları. Bölüm için tamamen yine bence ilk bölümdeki gibi başlığımızı, bu konumuzu taşıyacak bu deniz üzerinden konuşmamız gerekiyor. Hemen aslında şu an başlığı söylemek için çok güzel bir zaman. Duygusal yatırım ve dramatik etki konuşacağız. Ya da dramatik kesinti mi acaba? Bunu tartışacağız. Çünkü Taşacak Bu Deniz'in son sahnesi, son bölümdeki, yani 10. bölümdeki son sahne çok tartışıldı. Şerif Ballı sahnesi. Ve Ballı'nın bu kadar dramatik bir şekilde diziden çıkması Ve her şeyi biz görerek. aynen çok görsel bir şekilde hem de çıkması çok fazla tepkiye de sebep oldu. Sosyal medyada ben acayip fazla eleştiri gördüm. Ben de. Hani çocukların izlediği bir televizyon dizisinde bu olmalı mıydı gibi bir tartışma vardı. Benim de çok hoşuma gitmedi, şimdi dürüst olmak gerekirse. Evet. Şimdi kendi fikirlerimizi de söyleyeceğiz. O madalyonun diğer yüzü. Şimdi önce akademik açıdan bakıyoruz. Evet. Ama işte bu yüzden de tam da bu hafta bu duygusal yatırım meselesini seyirci tarafından, aslında duygusal yatırım seyirci tarafı, Evet. dramatik etkiyi sağlamak isteyen de dizi tarafı. Aynen öyle. İşte o yüzden o hani diziyle seyirci tarafına da bakıyoruz madalyonda. Şu sorulara da cevap vermeye çalışacağımızı da söyleyebiliriz. Neden bazı dramatik tercihler işlemez? Gerçi işleyip işlemediğini görmüyoruz ama bu kadar tepki almasının bir sebebi de var olması lazım diye düşünüyorum. Ve karakterlerle ve hikayeyle kurulan bağ ve bu hikayenin gidişatında yapılan tercihler nasıl etkiliyor hem seyirciyi hem de hikayeyi, dramatik yapıyı, bunu konuşacağız. Şimdi öncelikle bu konudan çıkıp bir genel diziler konusuna konuşmak istiyorum. Diziler diyorum çünkü bir film seyrederken ona biz 2 saat maksimum ya da işte 3 saat maksimum veriyoruz ve oradaki ilişkimiz o kadar sürüyor. Ama dizilerle ilişkimiz çok daha uzun süreç. Bu arada 3 saat film çok nadir yani aslında. Ama hani maksimum yani. Evet, çok, evet. Hani bazı filmler vardı. Yüzüklerin Efendisi Yüzüklerin falan. Efendisi var ya da Nuri Bilge Ceylan filmlerinden uzun olanlar var. Çok nadir yani. Ama yani o kadar süre içerisinde ilişkimiz bitiyor filmle. Ama bir dizi izlediğimiz zaman televizyonda veya dijitalde sonuçta daha uzun bir mesai harcıyoruz biz de izleyici olarak. Ama özellikle televizyon dizilerinde de aslında o şeyi bilmiyoruz. Nasıl oyuncular girdikleri zaman ya da işte yazarlar, o yapım ekibi bilmiyorsa ne kadar uzun kalacaklarını. Biz izleyici olarak da bilmiyoruz o dünyada ne kadar uzun kalacağımızı. Ve Bu şeyi demek istiyorsun değil mi? Yani dizi ne kadar uzun sürecek? evet yani biz izleriz, zamanımızı veririz. 2 bölümde de, yani 2 bölümde bitmiyor çoğu da. Hani yani kısa da sürebilir, çok uzun seneler bile sürebilir. Evet. Hani izleyici olarak biz bir yatırım yapıyoruz. Duygusal bir yatırım yapıyoruz. Zaman yatırımı yapıyoruz. Belli bir vaadle giriyoruz o dünyaya. Biz diyoruz ki bu dünyadan ben hani o tatmin duygusunu almak istiyorum. Belki o hani aşk sahnelerini izlemek istiyorum ya da aksiyon veya işte Aynen, o türüne göre. merak duygusunu tatmin edecek bir şeyler izlemek istiyorum. Yani orada seyirci bakıyor. Ondan sonra o dünyaya giriyor. Bazen kapıyı aralıyor, bakıyor, geri çıkıyor. Ben hemen dediğini Tabii ki. unutma. Bu hemen akışta bir şey eklemek istiyorum. Özellikle Türk dizilerinde bu çok daha bence duygusal bağ çok daha güçlü oluyor. Belki bu kadar yurt dışına satışlarda, dünyada böyle satışlarda ikinci sırada gelmemizin bir sebebi de bu duygusal bağ. Çünkü süreler daha uzun olduğu için ve yayınlandıkça çekildiği için ve o sosyal medyada kurulan bağ da daha güçlü olduğu için duygusal yatırım daha fazla oluyor. Ama dediğin gibi bu
yatırımın yani beklentiler türüne göre de değişiyor. Mesela bir aksiyon izliyorsan aksiyon bekliyorsun. Mesela teşkilatta falan olabilir. Ya da mesela Yargı gibi dizide daha polisiye, suç çözme, İz daha takip etme. böyle şeyler. Ya da mesela bir komedi izliyorsak ki ne yazık ki artık televizyonlarımızda komedi göremiyoruz ki bunu isterseniz başka bir bölümde konuşuruz. O zaman gülme beklentimiz oluyor. Bunun gibi türlere göre de o yatırım ve yatırımın karşısında almak istediğimiz değişiyor. Seni engellemiş mi oldum? Düşünce akışını bölmüş mü oldum acaba? Yok. Aklımda çok net. Çünkü bilmiyorum, ben kafamda daha önce de düşündüğüm bir şeydi. Yani biz seyirci olarak o yatırımı yapıyoruz. Biraz da ekonomik bir arz talep gibi de hani dizi tarafı da yani yapım tarafı da bize onları verip hani bizden de o ilgiyi istiyor. Onlar da bize hikayeyi sunuyor, anlatıyı sunuyor, dramatik yapıyı kuruyor. O dünyayı ne kadar gerçekçi ve ilgi çekici yapmaya çalışıyor ki yani en sonuna kadar. Biz de o yatırımımızı yapalım. Tabii ki de arkasında da büyük paralar dönüyor ama neyse. Şuna da bağlamak istiyorum. Biz taşacak bu denizdeki duygusal yatırımımızı neye yaptık? Bir anne baba ve çocuğunun bir araya gelme, bir aile meselesine aslında yatırım yaptık ve Eleni gibi masum, çok iyi bir kızın ailesini aradığı sırada hani çok kaotik bir yere düşüp ama yine de onların sevgisinden dolayı oradan kopamamasını izliyoruz. Temelde aslında aile var, sevgi var. Tabii ki de ihanet var. Aşk var. Birçok sır var. Ve masumiyet var. Şimdi aşk bu arada Estil yani Esme ve Adil'in 20 yıllık böyle hiç birbirlerinden aslında uzak durmuş olsa bile duygusal olarak kopamadıkları bir aşk var. Bir sadakat var. Diğer yandan da Eleni ve Oruç'un yeni filizlenen bir ilgi durumu var. Yani tam olarak aşk diyebilir miyiz bilmiyorum ama ve bir töreye karşı geliş. İki aile de aslında bitirmeye çalışıyor karşılıklı olarak. Süregölen bu düşmanlığı. Evet, bu düşmanlığı bitirmeye çalışıyorlar. Yani Şerif bile geçen bölümlerde hani ben bunun içine doğdum deyip bir isyan konuşması yapmıştı. Tamam, manipülatif bir konuşma olabilir ama evet, esas yani amacı dikkati dağıtmak ve kendini masum çıkarmaktı. Ama diğer bir yandan da biz onu şöyle bir karakter olarak görmüştük. Kader kurbanıyım. Hani bana bu görev verildi. Çocukluktan beri bunun için yetiştirildim. Ne yapsaydım nasıl olurdum ki gibi bir konuşma yapmıştı. Evet ve biz bence bizim duygusal yatırım olarak bu diziden beklentimiz o yüzden hep böyle biraz daha psikolojik bir hani ikilem, hani iyi kötü ayrımının biraz daha yer yer bulanıklaştığı bir şeydi. Yani ben açıkçası Vedat'ın Sen Anlat Karadeniz dizisinde sürekli böyle bölüm sonu canavarı gibi çıkıp bölüm sonunda bir kötülük yapması ve hikayenin bu şekilde devam etmesi bence çok yorucuydu ve mesela bu dizide öyle olmamasını ben çok seviyordum. Ben de hatta konuşuyorduk. Bu dizideki kötü karakterin öyle olmamasını da sevdiğimizi konuşuyorduk ama 10. bölümde çok o tarafa gitti. Yani sanki Vedat'tı Şerif. İşte yaptığı kadınlara yaptığı davranışlar olsun, İlve'ye yaptıkları olsun, sonrasında Ballı'ya yaptıkları olsun. Zaten Esme orada diyor ya bana gelmezsen böyle böyle olacaktı gibi. Bu tip davranışlar ve tehditler diyeyim. Onu çok Vedatlaştırdı ve hani böyle şey oldum. Biz bu diziyi daha önce izlemiştik zaten. Oraya dönmesini ben de istemiyorum ve yani Şerif'in belki de hani o daha narsist, manipülatif, hani biraz daha pasif ama bir şekilde çözmeye çalışan daha farklı bir kötü karakter olmasını daha çok isterdim. Ben de kendini kurtarmaya çalışan bir yandan da hani ama tekrar artık Esme'ye aşık ama yaptığı hatalardan da affedemeyeceğimiz. O böyle o ikilemde kalmış. Hani yine kötü, tabii ki de hala kötü yaptıklarından dolayı. Hikayenin anti kahramanı hala o. Evet. Kahraman lafını da söylemek istemiyorum ama. Evet. Yani antisi, bölümün anti kişisi o. Gittikçe zaten böyle biraz hani sakallarıyla oynasan. Hani böyle biraz daha psikolojisinin iyice bozulduğunu da görüyorduk diğer bir yandan. Hani o bir yükselişte görüyorduk ama İngilizce terim olarak emotional investment. Aslında bu bence psikolojik bir terim değil mi? Bunu medyada konuşabiliriz gerçi. Medya ile psikoloji çok fazla da iç içe geçtiği taraflar da oluyor. Yani emotional investment'ımız yani duygusal yatırımımız bizim bu dizide bu kadar kötü bir karakteri ya da bu kadar böyle görsel sahneleri görmemiz yani kötü anlamda görsel sahneleri görmek değildi. Yani bizim duygusal yatırımımız o aşkı, aile. o aileyi
Kaosu da hani hikayeyi besleyecek bir şekilde, dramatik yapıda o akışı sağlayacak şekilde görmekti. Bence bu kadar tepki almasının sebeplerinden bir tanesi de bizim beklentimizin karşılanmayıp bir de üstüne hiç istemediğimiz bir şekilde olması sebebiyle bir kopuş oldu. Yani işte bu dramatik kesinti, bence dramatik etkiden ziyade bir dramatik kesinti yaşanmış oldu bu sahneyle Çünkü beraber. aslında az önce konuştuğumuz gibi yani biz bu diziye girerken ki bize vaat edildiğini düşündüğümüz şey diyeyim. Farklı bir dünyaydı ve biz oyuncuların röportajlarında da gördüğümüz veya sosyal medyada da gördüğümüz daha çok ailelerin bir araya gelip izlediği, hani ailece keyif aldıkları bir diziyken yani bunu çocuklar da izliyor sonuçta. Yani böyle bir sahneyle karşılaşılması esas tepkiye sebep oldu. Yani Ve evet. bence seyirci o noktada ihanete uğramış gibi oldu. Ben bunun için gelmemiştim. Ve bu noktaya kadar bu da verilmemişti. Ne oldu? Yani ben açıkçası sadece son sahne değil, bence kamyon sahnesi de. Evet, kamyon sahnesi de bence geçen bölümdeki patlama sahnesinde mesela eleştiriyorduk. O masum kaldı. Mesela o kadar mı uçtuk bu bölümde diye düşündüm. Mesela şey düşünüyordum. Ya bu sahne teşkilatta olsa bu kadar konuşulmayacak. Ya da Osmanlı dizilerinde hani böyle biraz daha o düşmanlığın savaşını gördüğümüz sahnelerde o kadar konuşulmayacak. Çünkü onun getirdiği şey bu. Bunları görüyoruz ve beklenti o açıdan olmuş oluyor. Ve ilk bölümden görmeye başlıyoruz böyle şeyleri. Ama burada neyi beklediğini bilmeden birden bu hani plot twist'i biraz daha görsel bir şok olarak veya işte duygusal olarak da bir şok olarak vermek. Yapım tarafına bakarsak merakı yüksek tutmak istiyorlar, tansiyonu yüksek tutmak istiyorlar. Büyük ihtimalle reytinge baktıkları zaman bu tip olaylarda reytingin yükseldiğini görüyor olabilirler. Evet. Ama mesele anlık reyting yükselmesi mi? Yoksa o hani sadık seyirciyi sadık tutmak mı? Bilmiyorum. Ama diğer bir yandan da işte gelecek hafta ben çok fazla düşeceğini düşünmüyorum reytinglerin. Ama yine de yani bir yerde bir kırılma oldu. O dramatik kesinti yaşandı ya. O insanlar ama biz bunu istemiyorduk. Mesela Ballı'nın çıkmasını istemiyorduk diye ben çok fazla okudum. Ben de yani Bizim de bu arada da önceki bölümlerimizi izleyenler hiçbir beklentimizin hiçbirinin tutmaması. Aynen. Ballı ile ilgili bizim farklı hayallerimiz evet, vardı. Övgü Gezep'le Ballı olacak diye Başkaları da düşünüyordu. öyle düşünüyormuş bu arada. Bence şuydu biraz da hata olan. Ballı karakterinin iyiye dönüştüğü zaman en başta tamam bir dolandırıcı karakter olarak karşımıza çıktı ama İlve için iyilik yapmaya çalışırken böyle bir sona gitmesi de. Yani çünkü burası yani ben bilmiyorum bazıları katılır katılmaz. Burası bu televizyon ve aslında totale hitap ediyorsunuz. Evet tamam total A, B, A, B, C diye ayrılıyor ama aslında yani genel çok izleyici. büyük bir kitleye hitap ediyoruz. Yani burada televizyonda bir şey iş yapılırken ve burada sanat yapılmıyor. Burası bu bir sinema değil. Sinemadaki gibi böyle bir mesaj farklı bir hani dünyaya sunmak. Hani anlatabildim mi? Böyle hani farklı şeylerin kaldırılabildiği bir mecra değil bence burası. Televizyonda bazı şeyler çok toplu izlendiği için özellikle bu dizide daha öncesinde çok aileyle izlendiği için böyle oldu. Evet, bence. o yüzden böyle de bir tepki ekstra çekti tepki. yani. O dediğin gibi bir beklentimizin, duygusal yatırımımızın karşılığını alamayınca bütün o öfke ve ihanet duygusuna girip seyirciler o yüzden de böyle çok büyük tepki verdiler. Bu duyguyu ben daha önce Son Yaz dizisinde hissetmiştim. Kesinlikle ben de. İzleyenler bilir ilk sezon finalinde yani gerçekten çok etkilendiğim bir diziydi ve gerçekten öfke hissettim o dönem. Hani bunu nasıl böyle yazarlar diye. Bu dünyayı o şekilde bir de onlar da tam mutlu giderken iyi her şey işte düğün sonrası falan. Hani bunu bu şekilde ve hep de bu arada da şaşırtmalı gidiyorlardı. Hayır yapmazlar. Böyle bir şey yapmazlar. Hep bunu bize yapmazlar gibi hani izleyiciler olarak. Öyle bir hani nasıl yaparsınız bunu bizeye dönüp böyle bir sinir bozukluğu olmuştu. Nitekim de ikinci sezonu hiç tutmadı. Aslında Evet, çok büyük seyirciye... Bence çok büyük bir dramatik kesintiydi o. Evet. Bir de Sezon finalinde böyle bir hata yani hataydı bence. Evet. Tabii bu işlerde bazen sadece senaristler ben de oraya gelecektim şimdi. Bunu olmuyor konuşacağım sebebi. bir şey var mıydı? Burada Yok, hemen hayır, giriyorum burada o zaman. girebiliriz. Yani bazen sadece senaristin kararı olmuyor ya. Mesela bir karakter çıkacaksa ve yapımcı mesela bunu çıkar diyorsa, bu diziden bahsetmiyorum, başka herhangi bir diziden genel olarak konuşuyorum. Ve şu şekilde çıkar diye bir talimat geliyorsa senaristlere onu yazıyordur. Ama tabii ki de her zaman senarist alıyor bunun eleştirisini. Evet, onun yükünü. Tabii biz bu
bu dizi özelinde taşacak, bu deniz özelinde o 10. bölümün son sahnesi kimin kararıydı, nasıl yazıldı? Hani çünkü sonuçta bir dizi yazılırken orada çok büyük bir çok büyük bir sistem var. Sadece senarist yazmıyor. Yani sadece senaristler yazıyor ama orada bazen kararları burayı bilmediğimiz için bilmiyorum ama bazı yerlerde işte yapımcının işin içine girdiğini, hatta kanalın işin içine girdiğini, oradaki yapım şirketinin içerisindeki... Hatta bazı işlerde menajer bile giriyormuş mesela. Evet. Mesela menajer bazı oyuncu geri plana düşünce sorun çıkarıyorlarmış falan filan. Çok gerçekliğini bilmediğimiz şeyler olduğu için girmiyoruz burada ama ya da mesela bazen yapım şirketinin içerisindeki ekiplerden onların da çünkü yazım ekipleri oluyor. Oradan gelen müdahaleler falan derken yani aslında hani tek bir hani o agency diyeceğim. Güzel, evet. Yani yazar agency'yi nasıl Türkçe'ye Karar çeviririz? merci desek? Yani evet, yazarların karar vermesi ve süreci yönetmesi, yani onlarda full otonomi var diyemeyiz. O yüzden de bu süreçte yani mesela şu hayal kırıklığımızda diyeyim ya da mesela başka işlerde de beğenmediğimiz noktalarda da hani full tek bir tarafı yüklemek değil ama bu iş, dizi yapımı sonuçta çok işbirlikçi, collaborative ve çok fazla etkinin bir arada olduğu bir iş olduğu için övgüyü nasıl hep beraber alıyorlar, yergiyi de aslında hep beraber almalılar mı diyeyim artık bilmiyorum. Biz genel olarak bu dizilerde ya da genel anlatıda diyeyim, sadece dizilerde değil, böyle büyük bir sahne yazıldığı zaman bir şok etkisi yaratmak için, bir dramatik bir etki yaratmak için yazılan, hani plot twist demiştik ya, bir hikayenin yönünü değiştirecek bir sahne yazıldığı zaman o hikayeye nasıl bir etkisi oldu, ne için yazıldı ya da karakter konusunda ne öğrenmemize sebep oldu gibi gibi sorular sorarız. Burada da mesela dizinin sonunda gördüğümüz Bağlı'nın bu şekilde çıkması hikayeyi nasıl öne taşıyor? Aslında biz Şerif'in kötü bir insan olduğunu biliyoruz. Daha önce yaptıklarını biliyoruz. Ya bu konudan hapis yattığını bile biliyoruz aslında. Yani hani Şerif bunu yapmaz gibi bir şokumuz da yok yani. Aynen. Yani diğer bir yandan hani yapmaz değil ama yani hani zaten demek istediğim şey şu. Evet. Yani kötü bir karakter olduğunu biliyoruz. Ve bu bizi bir yere taşımıyor. Biz bunu gördüğümüz zaman İlve'ye yaptıklarını veya Ballı'ya yaptıklarını, yani biz o karakterle ilgili de, Şerif karakteriyle ilgili de yeni bir şey öğrenmiyoruz. Hani hikaye içinde bir yere taşımıyor bizi. Evet. Hani şöyle, amaç şu şekilde yazılmış. Hani artık riskler çok yükseldi. Hani Şerif'in de gözü döndü. O da her şey yapabilir. Öbürü de her şey yapabilir. Zaten ama öyle değil miydi zaten? Evet. Zaten düşmanlık o noktada değil miydi? Evet. Adil'in yaptıkları bile bir derece aşağıda kalmış oluyor ama o son Bağlı sahnesinde bu artık tamamen anlatının önüne geçen bir gösteri haline gelmiş oluyor. Ya bizim o sahneyi izlememiz o yüzden de kesinti yaratıyor. Yani duygusal bir yabancılaşma oldu yani. Bende oldu, ben başka seyircilerde de olduğunu okudum. Ve dikkat ettiysen ben bunu çok ilginç buldum. Bazı hatalar daha büyük tepkiyle karşılaşılacak ya. Çünkü hani Bağlı bir kadın karakteri olarak bu şekilde çıkması yanlış bence. Tabii ki de çok fazla tartışmaya gider. Akademik olarak, çok fazla sosyolojik olarak. Yani orada öyle bir sahne ki çok fazla yerde çok fazla şey yaratıyor ya mesela yani. bunu görmeden halletselerdi. Yani biz görmeden öyle bir şey yapmış diye Şerif'i duysaydık o bile kötüydü ama biraz daha hafifleyebilirdi. Yorumlarda sadece işte biz bunu niye izledik? Aile dizisi değil miydi diye ya da işte bir kadının bu şekilde diziden çıkması çok kötü falan diye yorumlar gelirken bu sefer başka eleştirilerini de eklemeye başladılar. Zaten işte mesela işte şu oyuncu böyle, işte zaten biz şunu izleyemedik diye bu bir kapı açmış oldu ve o açıdan da bilmiyorum, ilginç yani, izlemesi ilginç. Evet, bir sürece girilmiş oldu gibi. O süreci nasıl yönetecekler? Ben bunu merakla bekliyorum. Dediğin gibi reyting çok etkilenir mi? Azıcık düşse bile sonuçta ilerleyen zamanlarda seyirci affedecek. Çünkü o duygusal yatırımımızı o 10 bölüm boyunca çok yaptık. Evet ve onu kullanacağız şimdi. Ve hani bir şekilde de acaba kurtarırlar mı? Şans veriyoruz. Bir de Türk izleyicisi olarak da bence. Hani bir şey sevdiğimiz zaman ona bir kez daha şans vereceğiz sonuçta. Bir kez daha şans vereceğiz. Buradan şeye bağlayacaktım. Öykü diyordu ki yani şimdi şu noktada hani artık çok klişe ya, rüyaymış diye. Şu noktada bu rüyaymış deseler ve mesela Esme'nin rüyası olsa ve uyansa, öyle bir şey olmamış dese. Ya da mesela Şerif bir an gözü kararmış olsa da hani
onu yapsam mı diye düşünmüş olsa ama aslında yapmamış olsa. Bunu başkaları da yazmış, rüyamış deseniz kurtarsınız. Ama diğer bir yandan mesele o zaman bizim o olayı görmemiz olmamış oluyor. Anlatabildim mi? Evet. Hani what's done is done artık yani. Hani yapılmış olan yapıldı. Yani rüyaydı deyip geri döndüğümüz zaman o olayı Ama görmedik değil. Artı bir de bir şey görsel daha olarak söyleyeceğim. rahatsızlığımız bitmiş olacak ama Ballı'nın hala hayatta olması bir şeyleri değiştirmiş Evet. olacak. Bir de Ve Ballı'nın bunu hak etmediğine inandığı için de seyirci biraz tepki gösterdi. Ve bence. şöyle mesela bir hani yapılmamış bir hareket olmuş olacak. Yine bir etkisi olur. Bence yine iyi bir şey olabilirdi. Bence iyi bir Bir de şey karar olurdu olabilirdi. yani şimdiye kadar gördük, bir önceki bölümün konusuydu sosyal medya ve oradaki dışarıdaki izleyicinin kendini göstermesi ve çok aktif içine bulunması. Taşacak bu deniz, bu dizi çok iyi kullanan ve yöneten bir dizi olarak aslında şu noktada seyirciyi hani nasıl yönetecek? Bu da onların sınavı yani bence şu anda. Evet, bence ilk sınav diyebiliriz. Çok iyi Evet. gidiyordu çünkü. Yine aynı doğrultuda duygusal yatırımı bu sefer de aşk konusunda incelemek istiyorum dizide. Biz çünkü hem burada 3 tane ana çift var. Adil ve Esme, yani Esdil. Oruç ve Eleni. Oruç, Eleni, Orel ve İso ve Fadime, İsfad çiftleri var. 3 tane çiftin aşk hikayeleri aslında en çok dikkat çeken. Başka aşk hikayesi var mı onu da bilmiyorum şu anda. Şu an bu akslar aşk konusunu devam ettiriyor. Ama ben hissediyorum ya, duygusal yatırımımızı bizi şu anlamda yaptılar. Mesela 20 yıl boyunca Adil ve Esme birbirlerine aşıklarmış. Yani ayrı kalmış olsa bile, aralarında o öfke olmuş olsa bile birbirlerini unutamamışlar ve 20 yıl sonra bir araya geliyorlar. Şimdi bu bölümde gerçekten artık birbirlerinin sakladığı sırları öğrendikleri, yani Ellen'in çocukları olması dışında çoğu şeyi öğrendikleri bir bölümdü. Çok kolay oldu. Yani ben o açıdan o yatırımın karşılığı çok antiklimaktikti bence. Bu yazayım mı bilmiyorum. Yani Evet. Climax hikayenin hani doruğa yükseldiği yerdir ya. Anticlimactic dediğimizde o doruğa ulaşmadan bir yerleri hani çözmek. çözmektir. Yani mesela bence Adil ve Esme birbirlerine aslında bir anlamda kavuşmuş gibi bir durumdalar. Aynen, artık Esme Adil'in evinde Evinde de yaşayacak. kalabiliyor. Ve her ne kadar Adil ve Eleni gerçekleri öğrenmeseler de hani Esme öğrendi. Artık bir aile gibi oldular ve biz onların aile oluşunu seyretmeye başladık. Ama sen diyorsun ki yani Ben onun için erken gelecek olduğunu düşünüyorum bölümlerde ne yani. olacak diyorsun. Zaten aşırı hızlı ilerliyor bence. Biraz daha yavaş olsa, o yatırımı biraz daha sağlam kursa. Ben düşünüyordum. Adil'le Esme bir araya geldiklerinde o 20 yıl sonra aslında hani eskisi gibi miyiz acaba garipliğini hissetseler. O yabancılaşma ama değil. Hani böyle o gerginlik çok daha gerçekçi olurdu diye düşünüyorum ve seyir olarak da güzel olurdu. Sonra buralara geldiği zaman da daha keyifli olurdu bence. Aşk hikayeleri Öykü'nün saydığı gibi böyle 3 ana aşk hikayesi var gibi gözüküyor. Ama diğer bir yandan da bu aşk hikayeleri burada duygusal dengeyi korumak yerine ve o duygusal vaadi sunmak yerine bazen dramatik yükün altında eziliyor. Özellikle son bölümde bence öyle oldu. Yani o aksiyon sahnelerinin fazla olması, işte takip olsun, şefin Kamyon, kötülükleri, işte kaçırmalar vesaire. Evet, her bölümde olan şeyler bunlar ama o bir yük oldu sanki. Evet, hikayeye. ve gölgede de bırakıyor. Ben onu düşündüm. Bak şimdi hemen seyirci tarafına geçiyorum, tamam mı? Ben dizi başladığında baş kısmını beğendim bayağı bu arada. Bazı Bölümün sözleri, başını, evet, 10. bölümün başını beğendin. beğendim. Bazı diyaloglar çok güzeldi. Bir yerde bu çok güzel dediğimi hatırlıyorum. Ama unuttum. Çünkü o kadar bölüm sonunda böyle oldum ki hani şaşırdım ve beklemediğim bir şekilde hani devam etti ki o böyle bir kesti sanki. Bu çok güzel. Şurası ne kadar tatlıydı dediğim şeyleri. Ve hemen ardından da fragmanı izlediğim zaman heyecanlanamadım ve ilk defa bu sefer güzel bir fragman geldi bence. Bence de çok yazık oldu. Bu bölümde Esme'nin başta hani o gerçeği öğrendiği noktayı, hani sahneyi de gördük. Hani kendi Evet. çocuğunu emzirdiğini öğrenmesini falan gördük. Çok önemli bir bilgi aslında. O da gölgede kaldı gibi Evet, oldu. Yazık yani oldu yani ona Ya da. da mesela Esme, Adil ve Eleni'nin beraber olan sahneleri tamam çabuk geldi ama diğer bir yandan o aile olarak izlememiz de tatlıydı.
Ama yine gölgede kaldı yani. Ben o açıdan da Evet, yazık evet. buldum. Buna böyle bir şeye ihtiyacı yoktu yani. Dizinin şu an gidişatında böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Karakter olarak da burada hep biz Oruç'u savunduk. İzleyenler bilir. Artık Oruç yani sınırları zorluyor. Savunulacak Hani- tarafı kalmadı. Aynen, herkesin içinde Eleni azarlaması ne ya? Sen de Evet. yeter pazarlık deyip duruyorsun dedi. Evet. Zaten Adil de Esme'ye önce çok kabaydı. Kaba erkekleri romantize etmeyelim lütfen. Biri de Ama o. Adil özrünü diledi ve telafisini yapar mı Yani bilmiyorum. hani onu çok evet öfke problemi biri olarak görüyoruz falan filan. Ama işte Zaten, o problemini bilmemiz acaba bizim her şeyi affetmemizi sağlıyor mu? evet, bu da bir ayrı bir konu. Potansiyel bu kadar yüksekken, bir sürü güzel sahne varken, zaten reyting iyi gidiyorken böyle bir gidişat neden? Evet. Ya Hani bence ben savcı fikrini de hiç beğenmedim bu arada. bakalım sevecek miyiz? Ben de şöyle oralara gerek var mıydı? Çünkü biz Sen Anlat Karadeniz'i izlerken beni çok yoruyordu. Onların polis ve savcıyla olan tarafı, devamlı birileri içeri giriyor, çıkıyor, giriyor, Evet. çıkıyor, hastaneye giriyor, çıkıyor, Gayet- giriyor, çıkıyor. işte- Her bölüm sonunda Nefes- Vedat'ın psikopatlığını görüyoruz. Evet, nefes ağlıyor. Ve çok yorucu bir diziydi bence. Mesela ben ona şaşırıyorum. Nasıl bu kadar? Evet. Bu kadar büyük olmuş Ben yani. izlemek istiyorum mesela. Biz bir yerde kaldık ama diyorum ki ya ben o kasvet şeyinin altına giremeyeceğim şu an. Orada da hani çok kadınla ilgili onun nasıl gösteriliyor, nasıl muamele ediliyor. Çok problemli tarafları vardı. Bu da oraya gitmesin yani. Ya evet, gitmesin. Yani Şerif Vedatlaşmasın lütfen. Hani Esme'yi biz güçlü bir karakter olarak görüyoruz. Daha işte melodramatik bir açıyla her şeyin başına geldiği şey gibi bir değil. Biraz öyle gerçi de. Onunla Evet. başa çıkışı farklı en azından. Evet. Ama yine de ben farklı bir şey izlediğimizi zannederken bu da onlardan biri miymiş gibi olduk bence. Bir de şimdi benim en sevdiğim şeylerden biri, evet şimdi eleştiriyoruz hani beklediğimizi vermedi, aşk konusunda yeterince moment vermedi işte falan diye eleştiriyoruz ama beklemediğim gibi gitmesini de sevdiğim bir dizi. Yani iyi anlamda beklemediğim gibi gidiyordu öncesinde. Şimdi şey diyorum ya şimdi savcı da geldi, parmaklıklar ardına girecekler. Aynen, yok işte parmak izi gidecek. vesaire. Mesela Eleni'nin bence fırtınaya gitmesi de çok saçmaydı. Yani tabii saçma ama bunlar affedebileceğimiz saçmalıklar. Hani izleyip yani ne kadar saçmaladı ya falan dediğimiz şeyler. Bir de yani Eleni sen yani kızım yani tamam. Anlıyorum, kurtarmak istiyorsun, insanlar kim bir şey olmasın diyorsun da Oruç seni azarlamış. Sonra gidip Esme ile beraber böyle bir hani plan Ama kuruyorlar oradaki mesele Oruç değil zaten. Oradaki mesele Adil'i kurtarmak. Adil bir şey yapmasın diye bitirmeye çalışıyorlar. Gelelim sevdiğimiz taraflara. Yani bence ya bir şey daha söyleyeceğim. Bence çok önemli sahne vardı bu Esme'nin öğrenmesiyle ilgili. Orası da bir tık bana antiklimaktik mi acaba diye geldim. Çünkü biraz küçük buraya kadar Esme öğrendiği için sonunda artık bildiği şeyi tekrar duymuş gibi oldu. Dediğini anladım. Acaba mesela Esme hiç bilmeseydi bir anda öğrenseydi hani o nasıl olurdu? O nasıl olurdu? Hani çünkü bir önceki bölümde Adil'in o şokunu gördük ya. Burada Esme'ninki biraz daha az kaldı. Tabii bu doğru yanlış şeklinde değil. Sadece Evet. merak olarak hangisi daha etkisi olurdu bilmiyorum yani. Bu şekliyle kötü diye değil. Bu eleştirdiğim bir nokta değil yani. Yani genel olarak bölüm kötü değildi aslında. İşte bence sorun o. Bölüm güzeldi. Veya birazcık şu İlve olayı, işte onun çocuğu. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey daha. Bu son ballığı olanları çocuk da gördü galiba. Yani Değil galiba yani ama onun yanında oldu. Görmese bile onun yanında oldu. Zaten ne bileyim böyle O sahne nereden tutsan elinde kalıyor. o hikaye komple birazcık Evet, İlve'nin bu şekilde kullanılması. Yani aynen. İlve çok güzel bir potansiyel veriyordu bence Evet. hikayeye. Bambaşka bir şekilde oldu. Kesinlikle. İnsanlar tamamen işte kendilerini kaptırmış bir şekilde çok büyüyerek, büyük bir hızla reytingi artarak gidiyordu. O böyle bir hani bir sallandı gibi. Ben de reytingin çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum. Belki çok hafif aynı kalabilir yani ya da çok hafif düşeceğini çok düşünmüyorum. Yani rakip de çok yok çünkü. Fragmanı konuşalım. Fragmanda şöyle mesela Eleni'nin sonunda Oruç'un öğrenmesini sağlaması falan filan. Bunlar güzel mesela. Ben onu izlemek istiyorum. Bazıları onu beğenmemiş. Yani Eleni'yi de mi benzettiniz? Hani o da artık masum değil gibi. Ama bu masumiyetle alakası yok yani. Bu sonuçta kendisini ne yapmaya çalışmış sonuçta Sevcan da yani. Yani yaptığı bir şey Eleni'nin şu noktada kötü bir şey değil kötü yani. değil. Hani. Yani ne yaptığını söylüyor sadece. Hani sonuçta Oruç da evlenecek
bence evlenmeden önce öğrenmesi gerçekten daha iyi. Esme diyordu ya, bu çok büyük bir karar, öğrenmesi lazım diye. Bence de öğrenmesi lazım. Bunun çabuk gelmesi de güzel. En azından savcı olaylarının sıkıntısını hafifletir diye Evet, düşünüyorum. Bu sefer fragmanı beğendim ama beklentim düştü. Ne olacak bilmiyorum. Çünkü yorumlarda soruyorlardı yani fragmanlar nasıl diye. Bu arada ikinci fragmanı gerçekten merak ediyorum. Biz bunu çekerken ikinci fragman yayınlanmamış oluyor. Genelde de daha güzel oluyor ikinci fragmanlar. Fragmanlardan daha iyi oldu bölümler. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yorumlara yazın. Bu sahneyle ilgili olmasa da yani genel olarak bölümle ilgili veya mesela savcı karakteriyle ilgili. Ben mesela acaba savcının gelişi dizinin gidişatını pozitif etkileyeceğini düşünen biri var mı merak ediyorum. Yorumlara yazın. Bence İso ve Fadime ile ilgili bayağı bir gelişme oldu son bölümde. Evet. Onları izlemek de keyifli. Bu konuda da ne düşünüyorsunuz? Onları da yazın. Yani ikililer konusunda da. Şimdi insanlar şey yapıyormuş galiba. Hani Gezep'le Hicran mı olacak diye ona üzülenler var. Sanmıyorum ben Gezep'le İcran olacağını ama Vallahi hiçbir şey beklediğimiz gibi gitmediğim Aynen. için o da olabilir artık. Vallahi bilmiyorum. yani Hicran'ı nasıl affedeceğiz bilmiyorum ama bayağı uzun bir süreç geçmesi gerekiyor yani. Bilmiyorum, şu an ikna değilim ben. Yani Gezep'li olmasını istemem Hicran'ın. Hicran'ın o pişmanlıklarla o yükün altında olmasını da görmek yani seyirciye en azından hani affetme yolunda bir şey Adım olur sağlar. ama Ama işte aslında- affetmek demek yaptığı şey doğru demek değil ya. Hani affedersin ama mesela Gezep Hicran'ı affetse bile onunla tekrar birlikte olmamalı. Tamam, affettim, yoluna git gibi bir affediş olmalı. Bir de yani Hicran hala niye onlarla kalıyor? Ben de onu anlamadım. Evet. Annesi diye mi kalıyor? Evet, Bir kere galiba. Esme bunu öğrendikten sonra Hicran'ı orada kaldırtmaz. Bölümle ilgili en sevdiğim şey bence Deniz Baysal bu bölümde. Yani bak, en sevdiğim şey buydu. Eleni'ye çok tatlı bakıyor. Yani hani Esme evet. karakteri. Deniz Baysal'ın çok tatlı yapmış. Ve böyle ilk sahnede mesela artık böyle ev gitmiş, herkes bir kaos. Böyle herkes Evet. kavga ediyor, bağırıyor Adil'le Oruç falan. Ama Esme hani kendisinde işte eli kanıyor falan. Hiç eli yaralanmış falan. Hiç orada değil Esme. Orada Eleni'ye ilk defa görüyormuş gibi bakıyor. Çünkü ilk defa kız olduğuna emin olarak bakıyor ya. Oradaki o etkilenmişlik, O transa geçmiş gibi. evet yani oradan kopuyor ve kendi tamamen işte kızım burada ve artık hani anneyim diyor ya. Hani o etkilenmişliği bölüm boyunca kızına bakarken ki o duygusallığı bence çok güzeldi orası. Bence Yani de. dizinin en güzel kısmı bence oydu. Çok da Evet. güzel yapmış bence. Bence sen dedin ya geçen Deniz bölümün Baysal. evet, geçen bölümün yıldızı Adil yani Ulaş Evet. Naztepe'nin Bölümüydü. o duygusallığını göstermek açısından ve çok büyük bir sırrı öğrendikten sonraki tepkilerini vermesi falan. O açıdan Adil'in bölümüydü. Bu bölüm de evet Esme'nin bölümüydü. Neden Esme'nin bölümünü Şerif ve Ballı meselesiyle mahvettiniz? Evet, değil mi? Bu bölümde duygusal yatırım ve dramatik etki veya dramatik kesinti hakkında konuştuk ve bunu Taşacak Bu Deniz dizisi üzerinden yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa siz ne düşünüyorsunuz? Bu yorumlarda bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık nasıl ister video ile izliyorsanız ister podcast olarak dinliyorsanız bilmiyoruz ama bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bölümle ilgili siz ne düşündünüz? Bizim bölümümüzle ilgili, madalyonun iki yüzüyle ilgili ne düşündünüz? Bunları duymak isteriz. Bir şey daha katmak istiyorum ama mesela bu duygusal yatırım dedik ya, mesela sonunu bildiğimiz bazı diziler var ya, özellikle romanlardan uyarlananlar. Onlarda nasıl bir duygusal yatırıma giriyoruz ve nasıl etkileniyor? O da ilginç bir konu aslında. Evet. Mesela Aşk-ı Memnu'ya girerken izleyici sonunun ne olacağını bilerek izliyor ya. Oradaki bütün o yükselişlerde farklı bir beklentiyle izliyor o yüzden. Bu güzel bir açıdan- konu. Bunu konuşabiliriz. Ben bunu not alıyorum. Bunu daha çok düşüneceğim ve irdeleyeceğim. Bizi takip edin, videomuzu beğenin veya podcast olarak dinliyorsanız onu da beğenin. O dünyalar nasıl işliyor. Evet. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden Evet, YouTube'da da hype'layabiliyorsunuz eğer oradan izliyorsanız. Yani Evet. bize destek olmak için işte yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Instagram'ımızın da linkini koyarız. evet, Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. TikTok'umuzdan da takip Spotify'dan da edebilirsiniz. takip edebilirsiniz. De bütün mecralardan da bizi takip edin. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.